Herkese merhabalar. Tek Patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün sizlerle birlikte bu şık, bu tatlı, şıkır şıkır hırkayı çalışacağız. Kız bebeklerimiz için örebileceğiniz çok güzel bir hırka. Çok da kolay ve çok hızlı ilerleyen bir model. İplerinden dolayı da çok hızlı ilerliyor. Yakadan başlayarak ördüm. Yakasını tek kat ip olarak ördüm. İp bilgilerini zaten birazdan vereceğim. Kol ucunu ve etek ucunu da yine tek kat olarak ördüm. Buradaki ön patı da sonra bitirdikten sonra, tamamını bitirdikten sonra ördüm. Yakadan başladım. Robaya kadar ördükten sonra önce kolun birini sonra diğerini ördüm. Sonra bedeni ördükten sonra da bu yanlardan ilmek çıkartarak bu ön patlarını ördüm. Ben böyle pullar da altın rengi olduğu için altın rengi düğmeyi tercih ettim. İnci düğme denedim ama inci düğme yakışmadı bu hırkaya. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ve videolarımı izlemek ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Hatta Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Şimdi ölçü verelim. Beden genişliği kol altından 28 santim. Boyu şöyle yapayım tam olarak görünsün. 31 santim. Kol boyu 30 santim. Şuradaki yaka genişliği 10,5 santim. Reglan ölçüsü yakadan 13,5-14 santim. Kol altından kol uzunluğu 16 santim. Yine kol altından beden uzunluğu da 17,5 santim. Hatta bir de şöyle kol genişliğini de vereyim. Kol genişliği de 9,5 santim. Evet, tam 1 yaş ölçüsünde oldu. 1,5 yaş bebekleriniz de kullanabilir bunu. Hatta bebek minyonsa 2 yaşa bile olabilir. Ama normal standartlara göre 1 yaş ölçüsünde bir hırka. Evet, umarım siz de beğenir ve benimle birlikte örersiniz. Eğer hazırsak hadi başlayalım. Evet, kullandığım ipler Nako Paris, %60 polyamit, %40 premium akrilik bir ip. Bakalım, renk numarası 3079. 100 gram 245 metre uzunluğunda. Biraz tüylü bir ip ama bebek örgülerinde çokça kullanılan bir ip. Buna muadil olarak da böyle tüylü olarak başka hangi ip var bilmiyorum. Angora ipler bebeklere uygun bir ip değil çünkü tüyleri rahatsız edebilir bebekleri. Ama pamuklu iple örebilirsiniz. 330 metre uzunluğundaki pamuklu iplerle örebilirsiniz. Ya da yüncülerinize sorarsınız. Bunu muadili başka bir ip belki size önerebilir varsa. Bundan 2 yumak ip aldım ben. Ve ikinci yumaktan bu kadar ip arttı. Pullu ipim de Nitme'nin pullu ipini kullandım. 50 gram 150 metre uzunluğunda. Bunun renk numarası maalesef yok. Ben kendim bakarak almıştım. Şöyle hem büyük hem de küçük pullardan oluşuyor. Sanırım görünüyordur. Evet, pullu ipi istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Bazı yüncülerde sardırarak tartarak da satılıyor. O şekilde de alabilirsiniz. Ya da böyle herhangi bir yüncünüzde hangi marka varsa o pullu ipi alabilirsiniz. Her renk uyuyor. Renkle karıştırıldığı için burada mesela bu iki rengi karıştırdım ve bu oluştu. O yüzden kendi zevkinize göre istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Bundan da 2 yumak aldım. İkinci yumaktan bu çok az kullandım.
Ama 2 yumak almamız gerekiyor çünkü 1 yumak yetmedi. Bu tek kat olan kısımları 4,5 numara şişle ördüm. 2 rengi karıştırarak ördüğüm kısımları da 5 numaralı şişle ördüm. Yakadan başlıyorum. 4,5 milim şişime klasik ilmek atma tekniğiyle ilmek atıyorum. Dört buçuk numaralı şişime 55 ilmek attım ve lastik öreceğim. Tekli lastik öreceğim. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi içeri alıyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Evet, sıra sonuna doğru ilerliyorum. İlk sırayı örüyorum. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. İpimi dışarı alıyorum ve son ilmeği örmeden aldım. Yüze geçtim. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. Ters. Düz. Evet, şu anda ikinci sırayı örüyorum. Başlama ipim sol taraftayken örgünün ön yüzündeyim. Böyle lastik kısmını öreceğim ve ördükten sonra da kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Evet, yaka lastiğini 7 sıra ördüm. Şöyle 2,5 santim oldu. Roba ayrım yerlerini de ayarladım. Ön beden için 8 ilmek ayırdım. Roba ayrım yerlerine 2 ilmek ayarladım. Bu 2 ilmeğin öncesinde ve sonrasında birer tane artış olacak. Çok fazla ayraç olmasın diye bir tane ortasına taktım bu 2 ilmeğin. Ve kol için 6 ilmek ayırdım. Yine burada roba ayrım yerinde 2 ilmeğim var. Öncesinde sonrasında roba artışı olacak. 20 ilmek arka beden için ayırdım. Bu 2 ilmeğin öncesinde sonrasında roba artışı var. Kol için 6 ilmek. 2 ilmek öncesinde sonrasında artış var. Ve diğer ön beden için de 8 ilmek. Artık ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğim. Örgü boyunca o şekilde devam edecek. İki renkli kısmı bu şekilde öreceğim. Ve 5 numaralı şişe geçiyorum. Aynı zamanda da diğer ipi de, pullu ipimi de katıyorum. Ay, nasıl yapacağım, bir şey yapamadım. Şu şekilde tutuyorum. 5 numaralı şişimle örmeye geçiyorum. Burası ön yüzde olduğu için düz öreceğim. Şöyle ipim bu tarafta kalmış çünkü burada ters ilmek vardı. Şöyle yapıyorum. Evet, ipim dışarıda. Düz örüyorum. 8 ilmek düz örüyorum ön beden için. Evet, 8 ilmek düz ördüm. Roba artış yerine geldim. Bir tane gizli artış yapıyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum ve roba artışımı yapıyorum.
Bu 2 ilmekten önce ve sonra birer tane artış yaptım. Şimdi kol için 6 ilmek örüyorum. Biraz daha yaklaştırdım. Evet, buradaki roba artışımı yapıyorum. 1 2 ilmek ördüm ve roba artışımı yaptım. Arka beden için 19 ilmek örüyorum. ...19 ilmek ördüm. Roba artışımı yapıyorum. 1 2 ilmek örüyorum. Roba artışımı yapıyorum. Kol ilmeklerini örüyorum. 6 ilmek. Roba artışımı yapıyorum. 1 2 ilmek düz. Roba artışı. Ön beden için 8 ilmek örüyorum. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim dışarıda. Arka yüze geçtim. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi artış yaptığım ilmeği de göstereceğim. Evet, artış yaptığım ilmeği de yine aynı şekilde giriyorum. Diğer ilmeklerime girdiğim gibi. 2 tane roba ayrım yerindeki ilmeğim ve roba artış ilmeğim. Evet, arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzdeyim. İkinci artış sırasındayım. Ön beden ilmeklerini örerek roba artış yerine doğru ilerliyorum. Evet, roba artış yerine geldim. Bir tane gizli artış yapıyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum ve roba artışımı yapıyorum. Kol ilmeklerini örüyorum. Roba artışımı yapıyorum. 1 2 ilmek düz ördüm ve arka beden ilmekleri. Evet, roba artış yerine geldim. Bir tane artışımı yapıyorum. 1 2 ilmek ördüm. Tekrar roba artışımı yapıyorum. Kol ilmeklerini örüyorum.
Evet, kol için artışımı yaptım. 1 2 ilmek ördüm. Artışımı yapıyorum ve ön beden ilmekleri. Evet. Bu şekilde her ön yüzde artışlarımı yaparak devam edeceğim. Ön bedeni ördükten sonra buradaki 2 ilmekten önce ve sonra birer tane artış. Kol ilmeklerini öreceğim ve yine buradaki 2 ilmekten önce ve sonra birer tane artış. Arka beden ilmeklerini öreceğim. Sonra buradaki 2 ilmekten önce ve sonra birer tane artış. Kol ilmeklerini öreceğim. Sonra yine burada 2 ilmekten önce ve sonra birer tane artış. Ön beden ilmeklerini öreceğim ve arka yüzde de bütün ilmeklerimi ters örerek roba bitimine kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet, roba bitti. 12 kez artış yaptım. Santim olarak da ölçüsüne bakalım. Şu şekilde ölçtüğümde 12,5 santim. Reglan ölçüsü 14,5 santim. Şimdi artık kolları örmeye başlayacağım. Bu roba artış yerinde 2 ilmeğim vardı. Bu 2 ilmeğin birini ön bedene, birini kola kattım. Buradakini de yine aynı şekilde 2 ilmeğin birini kola, birini arka bedene kattım. Buradaki 2 ilmeğin birini arka bedene, birini kola kattım. Yine buradaki 2 ilmeğin birini de kola, birini ön bedene kattım. Yani ön bedende 21 ilmek var. Kollarda 32 ilmek var. Arkada 45 ilmek. Toplam şu an şişimde 151 ilmek var. Evet, şimdi yakınlaştıralım. Ön bedende 21 ilmek vardı. Önce 21 ilmeğimi örüyorum. Evet, ön bedendeki 21 ilmeği ördüm. Şimdi kol ilmeklerine geçiyorum ve şimdi artık sadece kol ilmeklerini öreceğim. Kolda 32 ilmek var. ...31 ilmeği ördüm. 32. ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde de bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, yine 31 ilmek ördüm ve bir ilmek örmeden aldım. Tekrar ön yüze geçiyorum. Şimdi 2 sıra ördüm. Ön yüzde bir sıra düz ördüm. Arka yüzde de bir sıra ters ördüm. Bu şekilde örmeye devam edeceğim. Kol ucunda volanlı kısım var. O kısma gelinceye kadar ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyorum. Evet, sadece kol ilmeklerini 24 sıra ördüm. Burada kolu ayırdıktan sonra 24 sıra ördüm. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak ördüm. Şimdi yakadan itibaren ölçüyorum. 23,5 santim ördüm. Şimdi bu pullu ipi kesiyorum. Evet, pullu ipi kestim. Şimdi sadece diğer ipimle öreceğim.
Ve 4,5 numaralı şişe geçiyorum. Aynı zamanda da artış yapacağım bu sırada. Bir ilmek örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir gizli artış yapıyorum. Şöyle. Bir ilmek ördüm. Bir gizli artış. Bir ilmek ördüm. Bir gizli artış. Bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir gizli artış yapıyorum. Ve son ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde yine 4,5 numaralı şişle devam ediyorum. Evet, arka yüzde de bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek devam edeceğim. Ön yüzde artış yaptığım sıra birinci sıra. Şimdi burada ters örüyorum ikinci sıra. Birkaç sıra öreceğim. Örerek karar vereceğim kaç sıra öreceğime. Şimdi bu şekilde biraz devam edeceğim. Evet, tek kat ip, pulsuz olan iple örüyorum şu anda. Ve 4,5 milim şişle örüyorum. Artış yaptığım sırada dahil toplam 6 sıra ördüm. Şimdi bu sırada artık popcornları yerleştirmeye başlayacağım. Şimdi önce 4 ilmek düz örüyorum. Bir, iki, üç, 4 ilmek ördüm. Şimdi popcorn yapacağım. Sıradaki ilmeğin içine yapıyorum popcornu. İlmeğin içine giriyorum. İpimi geçiriyorum içinden ve bir, iki zincir çektim. Tığ başı ipimi doluyorum. Aynı ilmeğin içine girip ipimi çıkartıyorum ve iki ilmeğin içinden geçirdim. Doladım. Aynı yuvaya girdim ve iki ilmeğin içinden geçirdim. Doladım. İki ilmeğin içinden geçirdim. 1, 2, 3, 4 ilmek var tığımın üzerinde. Hepsini birlikte topluyorum ve bir zincir çekiyorum. İlmeği sağdaki şişime takıyorum. Burada ipimi sıkılıyorum ve bundan sonraki ilmeğimi de sıkıca örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Masadan kayıyor örgü. 7 ilmek. Popcorn aralarında 7'şer tane ilmek olacak. Şimdi ikinci popcornumu yapıyorum. Sıradaki ilmeğin içine girdim. İpimi aldım ve bir, iki zincir çektim. Doladım. İki ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımın üzerinde 4 ilmek var. 4 ilmeği bir kere de topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ilmeği şişime takıyorum.
ve ipimi sıkılayarak 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. 2 popcorn arasında 7 ilmek var. Ben böyle küçük popcornlar tercih ettim. Siz de zevkinize göre nasıl isterseniz o şekilde pompon yapabilirsiniz. Bir tane daha göstereceğim. Yavaş yavaş göstereceğim. Evet. Evet, 7 ilmekte 7 ilmek öreceğim. 8. ilmeğe popcorn yaparak bu sırayı tamamlayacağım. Evet, son popcornu ördüm. İlmeği şişime taktım ve sonda 2 ilmek kaldı. Son ilmeği örmeden alıyorum ve arka yüze geçiyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, burada popcorn olduğu ilmeği de ipimi sıkılayarak örüyorum. Sonraki ilmeği de yine ipimi sıkılayarak örüyorum. Evet, burası ikinci sıra. Bakalım kaç tane popcorn oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane popcorn oldu. Popcornu yaptığım sıra 1, ön yüzde, arka yüzde bir sıra ters örüyorum 2. Sonra ön yüzde bir sıra öreceğim 3, arka yüzde de bir sıra ters öreceğim 4. Sonra diğer popcornları yapacağız. Evet, popcornu ördüğüm sıra dahil toplam 4 sıra ördüm. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak. Şimdi ikinci popcornları yerleştireceğim. Onları yerleştirirken aslında kaç ilmekten sonra yerleştirdiğimi ben söyleyeceğim ama başka sayılarla, farklı sayılarla yaparsanız onu nasıl ayarlayacağınızı anlatacağım. Şimdi 2-4 ilmek ördüm ve 5. ilmeğe popcorn yaptım. 2 popcorn arasında 2, 4, 6, 7 ilmek vardı ve 8. ilmeğe ikinci popcornu yapmıştım. Şimdi bu 7 ilmeğin tam ortasındaki ilmeğe 3 bu tarafta, 3 bu tarafta, yani şu ilmeğe popcorn yapacağım. Yani 2, 4, 6, 8 ilmek ördükten sonra ikinci popcornu yapacağım. 8 ilmek örüyorum. Sekiz ilmek ördüm. Bu iki popcornun tam ortası. Şimdi buraya popcornu yerleştiriyorum. Zaten popcornu nasıl yaptığımı daha önceki sırada popcornları yaparken göstermiştim. Sıradaki ilmeğin içine giriyorum.
Ve yine diğer popcornların arasında olduğu gibi burada da 7 ilmek örüyorum. Evet 7 ilmek ördüm. Ve şimdi ikinci popcornu yerleştireceğim. Şöyle ilk popcornlarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'di. Bu kez 7 olacak. Şimdi buraya bir tane yerleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane popcorn yapacağız bu sırada. Bu sıraya ben popcornları yerleştireceğim. Arka sırada da bir sıra ters örüp bir bakacağım. Duruma göre kaç sıra öreceğime karar vereceğim. Evet, ön yüzde popcornları yerleştirdim. Arka yüzde bir sıra ters ördüm. Şimdi tekrar ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde bir sıra ters öreceğim. Evet, popcornlar dahil 4 sıra örmüş oldum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak. Burada da şöyle bir ölçü vermek istiyorum. 5 santim. 5 santim örmüş oldum bu tek kat olan kısmı. Şimdi lastik örgüye geçiyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Evet, sıra sonuna doğru bu şekilde ilerliyorum. Bir ilmek düz, ters, ters ve son ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüze geçtim. Bir ilmek ters. Lastik örgü örüyorum burada. Bir ilmek ters. Tekli lastik, bir ilmek düz. Ters ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeği de düz örüyorum. Evet, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bu sırayı da böyle tamamlıyorum. Evet, artık bitiriyoruz. 2 sıra tekli lastik ördüm. Şimdi artık kesiyorum. Örerek kesme tekniğiyle kesiyorum. Yani yine bir ters bir düz tekli lastik öreceğim. Düz ilmeği düz örüyorum. Ters ilmeği de yine ters örüyorum. Ve önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Burada kesme işlemini sıkı yapmayın lütfen. Eğer eliniz çok sıkıysa ve çok sıkı oluyorsa bu kısmı ördüğünüz şişle, şu sağdaki şişiniz bu kısmı ördüğünüz şişin kalınlığında olursa o zaman bol kesim olur. Çünkü burası biraz volanlı olduğu için bu kısmın sıkmaması gerekiyor. Sırada düz ilmek var. Ters ilmek. Evet. Örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Evet. Bu şekilde kolu bitiriyoruz. Sonra tığ ile kolu birleştirmesini göstereceğim. Evet, kolu bitirdim. Buradaki ilmeği alıyorum. Şimdi tığ ile birleştireceğim. Arka yüzden birleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdim.
Şimdi buradaki ilk ilmeğin içine giriyorum. Ve burada bir tane zincir çekip, pardon. Evet, bir tane zincir çekip sıkıladım. Şimdi buradan bir ilmeğin içine giriyorum. Karşı taraftan da giriyorum. Şöyle. Ve kaydırarak tığımın içindeki ilmeğin içinden geçirdim. Bir ilmek önden, yani üsttekinden, bir ilmek de alttakinden alıyorum ve kaydırarak birleştiriyorum. Evet, tüylü olduğu için biraz dikkat etmek gerekiyor. İlmekleri atlamadan sırayla ilmeklerin içine giriyorum ve kaydırarak içinden geçiriyorum. Evet, bu şekilde kol altına doğru ilerliyorum. Kol altında da nasıl birleştirdiğimi yine göstereceğim. Evet, kolu birleştirdim. Burada bir tane zincir çekip sıkılıyorum. Evet, bir zincir çekip sıkıladım. Ve tığımdaki ilmeği de şişime geçiriyorum. Şöyle. Şimdi ön beden ilmeklerini örerek kola kadar gelmiştim. Kol ilmeklerini ördüm. Tığ ile birleştirdim. Tığdaki ilmeği şişime taktım ve arka beden ilmeklerini örmeye başlıyorum. Ama şöyle yine 5 numara şişime geçtim. Roba kısmını ördüğüm gibi burayı da aynı şekilde öreceğim ve 2 kat ipe geçiyorum. Evet, 1 2, buradan ilk ilmekten başlıyorum saymaya. Toplam arka beden ilmekleri 45 ilmekti. Şimdi bu 45 ilmeği düz örüyorum. Evet, arka beden ilmeklerini ördüm. 45 ilmek. Kol ilmeklerine geldim. Zaten önceden ayarlamıştım. Kol için 32 ilmek vardı. Bu 32 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak toplam kaç sıra ördüğümü hatırlayamadım şimdi. Yani tıpkı diğer kolu ördüğüm gibi öreceğim. Sanırım 24 sıra örmüştüm. Evet, kol çok tatlı oldu. Akşam ışığında çok güzel görünmüyor ama tıpkı burası gibi öreceğim. Kaç sıra ördüğümü zaten söylemiştim. Şu anda hatırlayamadım. Aynı bu kol gibi öreceğim. Yine aynı şekilde kol altından da tığ ile birleştireceğim. Ve tekrar ön bedene geçerken nasıl yaptığımı da göstereceğim. Evet, bu kolu da bitirdim ve tığ ile birleştirdim. Tığımda kalan ilmeği de şişime takıyorum. Şimdi yine 2 katla örmeye devam edeceğim. Ön beden ilmeklerini örüyorum. İpimi sıkıladım.
Evet, ön yüzde düz örerek devam yapıyorum. Arka yüzde de ters örerek yine kol altına kadar geleceğim. Evet, ön yüzde ördüğüm sıra birinci sıraydı. Şimdi arka yüzde ters örerek ilerliyorum. Burası ikinci sıra. Şimdi burada bir boşluk olmadı. O nedenle artış yapmıyorum. Ama bu tarafta şöyle bir tane şu ilmeği şöyle çapraz giriyorum. Ters ördüm. Bir tane artış yapmış oldum. Eğer sizinkinde boşluk varsa diğer taraftan da artış yapabilirsiniz aynı şekilde. Evet, ters örerek diğer kol altına doğru ilerliyorum. Evet, kol altına geldim. Burada yine diğer tarafta yaptığım gibi şöyle ilmeği çaprazlayacağım. Evet, çapraz olarak girdim ilmeğe. Şişimdeki ilmeği evet, yani kol altında her iki tarafta da bir tane tığımdaki ilmeğimi taktım. Bir tane de artış yaptım. 2 artış yapmış oldum. Ön yüze geçtim. Artık etek kısmında da şöyle volanlı bir çalışma yapacağız. O kısma gelinceye kadar ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğim. Burada 24 sıra örmüştüm. Şu anda 2 sıra ördüm. Toplam 24 sıra öreceğim. İstediğim uzunluğa geldiyse eğer bu çalışmaya başlayacağım. Evet, bedeni de kolları birleştirdikten sonra, yani kolları ördüğüm sıra birinci sıraydı, ön yüzde düz. Arka yüzde ters ördüm ikinci sıra. Toplam ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak 24 sıra ördüm. Kol da aynı şekilde örmüştüm zaten. Şimdi bu pullu olan ipimi kesiyorum. Evet, bu ipimle devam edeceğim. Aynı zamanda da 4,5 numaralı şişime geçiyorum. Ve bu sırada artış yapacağım. Artışı da yine koldaki gibi yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Şu an şişimde 91 ilmek var. Ve artışlardan sonra şişimde 181 ilmek olacak. Bir ilmek düz örüyorum. Bir tane de gizli artış yapıyorum. Bütün sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Artışlarımı yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir gizli artış yapıyorum. Bir artış yaptım.
Ve son ilmeği örmeden aldım. Evet, şişimde 91 ilmek vardı. Artışlardan sonra 181 ilmek oldu. Şimdi artık bu 181 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğim. Bir sıra ön yüzde düz ördüm. Arka yüzde ters öreceğim. Toplam 6 sıra örüp sonra da popcornları yerleştireceğim. 6 sıra düz ördüm. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Şöyle arka yüzden sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. Şimdi artık popcornları yerleştireceğim. 6 ilmek düz örüyorum. Şimdi popcornu yerleştireceğim. 2, 4, 6 ilmek ördüm. 7. ilmeğe yine aynı koldaki popcornun aynısını yapıyorum. 2 zincir çektim. Bir doladım. 2 ilmeğin içinden geçirdim. Bir doladım. 2 ilmeğin içinden geçirdim. Bir doladım. 2 ilmeğin içinden geçirdim. 1, 2, 3, 4 ilmek var tığımın üzerinde. Hepsini bir kere de topluyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Şişime taktım ilmeğimi. 2 popcorn arasında 7 ilmek olacak. Şimdi 7 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. ilmeğin içine yine popcorn yapıyorum. Tekrar göstermiyorum çünkü kolda göstermiştim popcornları nasıl yaptığımı. 7 ilmek örüp 8. ilmeğin içine popcorn yapacağım. Sonra yine 7 ilmek örüp 8. ilmeğin içine popcorn yapacağım. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, son popcornu yaptım. Şişime takıyorum. Son kalan ilmeklerimi de örerek bu sırayı bitiriyorum. Son ilmeği yine örmeden aldım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde de bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, popcorn yaptığım ilmeğe geldim. Burada ipimi iyice sıklıyorum. İlmeği sıkıcı ördüm. Sonraki ilmeğimi de sıkıcı ördüm ve devam ediyorum. Evet, burası ikinci sıra. Yine toplam 6 sıra düz öreceğim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Sonra ikinci popcornları yerleştireceğiz. Evet, 6 sıra daha ördüm. Popcornları ördüğüm sıra birinci sıra, arka yüzde ikinci sıra. 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Şimdi tekrar popcornları yerleştiriyorum. Popcornları çaprazlayarak bu iki popcornun ortasına, ikisinin ortasına, şimdi bir tane de buraya koyacağım. Önce pardon, hemen başlamıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Ve popcornumu yapıyorum. Daha önce 2,
4, 6 ilmekten sonra popcorn yapmıştım. 2, 4, 6, 7 ilmekten sonra 2, 4, 6, 7 bir popcorn daha yaptım. Şimdi bu ikisinin ortasına gelmesi için 1, 2, 3, 1, 2, 3 şu ilmeğe popcorn yapacağım. Oradan da geriye gittiğimde 2, 4, 6, 7 ilmek var. 8. ilmeğe popcorn yapacağım. Yani 2 ilmek ördüm ve 3. ilmeğe popcorn yapıyorum. Siz aralıklarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu aralarındaki sayıları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Sadece tek sayı olmasına dikkat edin ki tam ortasına bir sonraki popcornu koymak için. Yine ben bu arada 6 sıra örüyorum. Yani popcornla birlikte 6 sıra örüyorum. Buradaki sıraları da istediğiniz kadar fazlalaştırabilirsiniz ya da daha sık isterseniz, ki o kadar sık bence güzel olmuyor, daha az sıra örebilirsiniz. Pardon, ilmeklerim çıktı. Evet. Şimdi bu ilmeğin içine popcorn yapıyorum. Şöyle yapacağım. Yine 2 zincir çekiyorum. Bir tane doladım. 2 ilmeğin içinden geçiriyorum tığımı. Tığıma bir kere doladım. 2 ilmeğin içinden geçiriyorum. Doladım. Ve yine 2 ilmeğin içinden geçiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane tığımın üzerinde var. Hepsini bir kere de topluyorum ve bir zincir çekiyorum. Ve ilmeğimi şişime takıyorum. Burada ilmeğimi iyice sıkılıyorum. Ve sıradaki ilmekle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek. Şimdi 7 ilmek ördüm. 8. ilmeğe popcorn yapacağım bu şekilde. Yani her bir popcorn, iki popcornun arasında birer tane popcorn yapmış olacağım. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, şimdi buradaki volanlı kısmını tamamladım. Nasıl yaptığımı anlatacağım. Şimdi bu tek renge geçerken 4 numaralı şişle geçtim. Ve ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek ilk sırada artış da yaptım. O sırayı da sayıyorum. 6 sıra ördüm ve popcornları yerleştirdim. Sonra popcornları yerleştirdiğim sırada dahil 6 sıra ördüm. İkinci popcornları yerleştirdim. Sonra yine 6 sıra ördüm. Şöyle arkadan isterseniz sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra. Ön yüzde düz, arka yüzde ters 18 sıra örmüştüm. Yani 6 sıra ördüm, popcorn yaptım. 6 sıra ördüm, popcorn yaptım. 6 sıra ördüm. Sonra ön yüzde bir ters bir düz lastik örmeye başladım. Bir sıra ön yüzde ördüm, bir sıra da arka yüzde, 2 sıra tekli lastik ördüm. Sonra da örerek kesme tekniğiyle tıpkı kolu kapattığım gibi bütün ilmeklerimi kestim ve hırkayı bitirdim. Bitirdikten sonra burada sol ön bedenden ilmek çıkardım. Ve buradaki kenar bandını ördüm. Bu tarafa düğme dikeceğiz. Şimdi diğer tarafı da birlikte yapacağız. Yine 4 numaralı şişe ilmeklerimi alacağım ve ön patını 4 numaralı şişle öreceğim. Şimdi
Buradan ilmek çıkarmaya başlayacağım. Evet, şurada en son ilmekten sonraki kenardaki ilmeği, şunu ilk iki renk olan kısımdan başlıyorum. Buradan bir tane ilmek çıkardım. Evet, orada bir boşluk var. Bu boşluktan şöyle yaklaştırayım hatta. Evet. Bu boşluktan ilmek çıkardım. Bir de buradaki boşluk var. Ama hem 4 numaralı şişle öreceğim. O nedenle e, kassın istemiyorum bu kısmı. Daha rahat olsun istiyorum. O nedenle bu iki tane büyük boşluğun yanında bir de şöyle küçük boşluk var. Bu ip de biraz zor görünüyor. Ekranda görünemeyebilir. Ama siz yaparken daha rahat yapacaksınız. Evet. Şimdi büyük boşluktan alıyorum. Bunları şişime takacağım. Evet, büyük boşluktan ilmek aldım. Şurası büyük boşluk. Bu iki büyük boşluğun arasında burada minik bir boşluk var. Oradan giriyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum. Evet, büyük boşluktan çıkartıyorum. Ve iki tane büyük boşluğun arasındaki bu küçük boşluktan, ipler tüylü olduğu için boşluk tam görünmeyebilir ama iki büyük boşluğun tam arasında. Bunu yaparken siz daha rahat göreceksiniz. Büyük boşluk, küçük boşluk. Şimdi ben hırkalarda ilmek çıkartırken eğer buradaki ip ve buradaki ip de aynıysa, buradaki şişle buradaki şiş de aynıysa o zaman iki büyük boşluk bir küçük boşluk, iki büyük boşluk bir küçük boşluk olarak çıkarıyorum. Ama burada şu kısımda daha kalın ip ve 5 numara şişle örmüştüm. Burayı da 4,5 numara şişle öreceğim için hem büyük hem küçük boşluktan alıyorum ilmekleri. Son olarak küçükten çıkarmıştık. Şimdi büyükten çıkarıyorum. Bu şekilde bir büyük boşluk, bir küçük boşluk ilmek çıkararak bu yakaya kadar gelelim. Evet, bir büyük ve küçük boşluktan ilmek çıkartarak başa kadar geldim. Ben 54 tane ilmek çıkardım. Bu sayıya çok fazla takılmayın. Önemli olan iki tarafın da aynı olması. Şimdi lastik örgü yapacağım. Tekli lastik. Şimdi ilk ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ters, düz. Evet, bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Evet, tekli lastik olarak örüyorum. Şimdi buradaki ipimi sıkılamak istiyorum. Burada ilmeğin içine sıkıladım. Şöyle birazcık da ilmeklerin arasından yürütüyorum. Sonra da keseceğim o ipimi. Şimdi burası ilk sıra.
ters, evet, ön yüze geçtim. İkinci sırayı örüyorum. İkinci sırada da yine düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örüyorum. Tekli lastik olarak devam ediyorum. Evet, ikinci sırayı da böyle tamamlayalım. Evet, arka yüzdeyim. Üçüncü sırayı örüyorum. Şimdi 6 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. İpimi içeri aldım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve burada bir tane şişime doluyorum. Şu şekilde. Sırada ters ilmek var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. İpimi içeri aldım. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Ve şişime ipimi doladım. Sırada ters ilmek var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İpimi içeri alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Ve ipimi şişime doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İpimi içeri aldım. 2 ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Bir tane doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. İliklerimi açmış oldum, düğme iliklerini. Şimdi ön yüzdeyim. Yine aynı şekilde bir düz bir ters devam ediyorum. Düz, ters, düz, doladığım ilmeğim ters, düz, ters. Evet, ilikleri de açmış olduk. Ön yüzde bu şekilde devam edeceğim. Arka yüzde de bir sıra daha bir ters bir düz öreceğim. Sonra kesmeye başlayacağız. Evet, tekrar ön yüzdeyim ve artık ilmeklerimi kesmeye başlıyorum. Yine örerek kesme tekniğiyle keseceğim. Yani düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters öreceğim. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum.
Evet, bu şekilde tamamlıyorum. Evet, hırkamız da bitmek üzere. Son olarak ben düğmelerini dikeceğim. Bir de böyle koluna bir bağcık yaptım. Şimdi bu bağcığı nasıl ördüğümü göstereceğim. Bağcığı ördükten sonra şurada kolda ikinci renge geçerken, artışlar yaparken burada böyle boşluklar oluştu. Bu boşlukların içinden geçirerek bağcığı taktım ve fiyonk yaptım. Şimdi bağcığı nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet, tığıma zincir çektim. Biraz bol bol çektim zincirlerimi. Ve her bir ilmeğin içine girerek şimdi sıradaki ilmeğin içine giriyorum. İpimi alıyorum ve tığımdaki ilmeğin içinden kaydırarak geçirdim. Sıradaki ilmeğin içine girdim. İlmeği aldım ve kaydırarak geçirdim. Çektiğimiz zincirin bu V olan V şeklinde görünen kısmından alıyorum ilmekleri. Üstteki ilmeğe giriyorum. Şimdi bakalım. Buna girmişim. Bir sonraki ilmeğe giriyorum. Ve kaydırarak ilmeğin içinden geçirdim. Evet. V şeklindeki ilmeklerin üst tarafındakine giriyorum ve ilmeğin içinden kaydırıyorum. Evet, bağcığımız da bu kadar. Böyle bu kalınlıkta ben hoşuma gitti. Bu şekilde yaptım. İsterseniz alkol tekniğiyle yaptığım bağcıklar da var kanalımda. Onlardan da faydalanabilirsiniz ama onlar biraz daha kalın düştü. Bu ip tüylü bir ip olduğu için ben bu şeklini daha çok yakıştırdım ve böyle yaptım. Şimdi bunu tamamlayıp hırkamızda tam boy olarak geleceğim. Evet, hırkamız bitti. Çok tatlı, çok şirin oldu. Kızlarınız bayılacak buna. İsterseniz bunu hediye olarak da yapabilirsiniz. Eşinizin, dostunuzun, akrabalarınızın bebeklerine, kendi bebeklerinize, torunlarınıza, yeğenlerinize onları çok mutlu edersiniz. Özellikle kız bebekler böyle şıkır şıkır şeyleri çok seviyorlar. Evet, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.